Herkese merhabalar. Bugün yine sizleri güzel bir saç ekim sonucuyla buluşturma günü. 2 seans gerektiren, açıklığı bayağı bir yüksek olan bir kişinin saç ekimi sürecinden bahsedeceğiz. Tabii bu arada beğenileriniz, takipleriniz ve destekleriniz için çok teşekkür ederim. Her geçen gün daha fazla video hazırlamak için bizleri teşvik ediyor. Yine bu sol tarafta gördüğünüz takip et butonuyla yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Beğenilerinizle de bizlere mutluluk verdiğinizi, desteklediğinizi unutmayın. Bugüne kadarki destekleriniz için teşekkür ediyorum ve devamında rica ediyorum. Hadi yaklaş bakalım, hastamızın öncesi halinden birazcık bahsedelim. Önden bakıldığındaki profilimiz bu şekilde. Üstten bakıldığında artık çok az bebeksi noktaya gelmiş tüylerimiz var. Sadece yanlarda birazcık şu noktalarında belirginliği olan saçlarımız, tepe kocaman. İşte burada gördüğünüz gibi artık dümdüz olmuş, hiçbir saç emaresi kalmamış durumdayız. İyi ki donör bölgesindeki saç yoğunluğu güzeldi. Biz ona söyledik, bu kadar büyük bir genişliğin tek seferde yapılamayacağını, önce önden tepeye kadar yoğun bir alan, sonra tepe ve ara sıkılaştırmalarla her alanı daha iyi seviyeye getireceğimizi. Bakalım, şimdi şu anda 2 yıl oldu. Aradan 2 seans saç ekimi yaptık. Bakalım 2 seans sonrasında biz neler yapmışız. Hadi izleyelim bakalım. Evet, 2 yıl öncesi durumumuz bu şekildeydi. Şimdi 2 seans sonrası saç ekim sorunumuz karşınızda. Merhabalar. Merhaba İbrahim Bey tekrar. Nasılsın Devran Bey? İyiyim, sağ olun. Sizleri sormalı. Bizler de çok iyiyiz. Senin bu şekilde saçlanmış olduğunu görünce harika bir durumdayız. Birazcık daha şöyle durabilir miyiz? Senin önceki haline bana doğru bakabilirsin. Şöyle bir yan yana getirelim. Ben bile yan yana gelmek istemiyorum. Evet. Sen de kendini böyle izleyince eski halinde göreceksin. Evet arkadaşlar, güzel bir açıklığımız vardı. Gördüğünüz gibi tek seferde iyi bir duruma getirmiştik ama ikinciyle nirvanasını yapmış olduk. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi yakın çekimlerle Devrancığım, insanlar, takipçilerimiz buradaki doğal bir sanatı görmek istiyorlar. Çünkü hocam sıralama olacak, dümdüz mü olacak, nasıl yapacaksınız? Hani piyasada çok görüyoruz, sıkıntılı saç ekim sonuçları var. Evet, şöyle yakın çekimlerle böyle göstermiş olalım arkadaşlar. Tabii saçın burası taranma yönü olduğu için buradakiler buraya sol taraf, sağ tarafa birleşiyor, daha yoğun duruyor. Saçın ayrılma noktaları, tarılma noktaları her zaman böyledir. Olağandır yani. Şöyle tepeden de çekelim. Her türlü görselini sizlerle buluşturmuş olalım. Evet. Bir de arkamız dönebilir miyiz? Tabii ki. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle burayı da bir açtırayım. Çok yoğun bir şekilde buradaki alanımızda, tabii kameramız çok da parlatıyor. Bu amacımız bizim sizlere burada saçlarınızı tarayarak kapatıcılık yaratacak bir sıklıkta saç yapmaktır. Yani şöyle taradığımızda da zaten gayet güzel, ideal bir oranda kapatıcılığımız sağlanıyor. Şöyle görüyorsunuz. Netliğimizi de sağlayalım. Donör bölge 2 defa alım yapıldı. Çok da güzel yüksek sayılar çalışılmasına rağmen hala anlaşılamayan bir estetikte ve doğallıkta. Evet. Bana doğru dönebilirsiniz. Evet. Önemli olan şu doğal ve güzel bir görüntümüzün oluşmasıydı. Anlaşılması çok zor duruma getirmekti.
Evet. Bu konuda hiç sorun yaşadın mı Devrancığım? Ya ben sorun yaşamadım. Benim korkularım vardı en çok. Bunu sen biliyorsun zaten. Bayağı uzun bir ikna sürecimiz oldu ama hiç korktuğum kadar değildi. Öncesi sonrası gayet rahat geçti. Ne söylenen gibi ödem oldu, ne ağrı oldu, ne başka bir şey oldu. Gayet rahat bir 10 günün ardından normal standart hayatıma devam etmeye başladım. Evet. Birinciden sonra da bu kadar başarı ediliyorsa ikinciyi de sıklaştıralım, bu olayı bir şımartalım dedik. Ve şu anda bu hale geldik. İkinciye kendi isteğimle geldim. Yani birincisi zorlama olsa da ikinciye kendi isteğimle geldim direkt. Evet. Evet, tekrardan merhabalar. Arkadaşlarımızdan birisi de Devran Bey. Güzelce gelip gittikçe, görüştükçe her zaman böyle kel kel yanımda duruyordu. Dedim ki buna artık bir müdahale edelim. Yanımda ya gelme artık arkadaşlığımızı bitirelim ya da yanımda benim arkadaşım diyorsan şu işi halledip kurtarayım seni. Evet, eşinin çok yoğun stratejik böyle engellemelerine rağmen biz bu işi başardık ha. Yani ya tam öyle de olmasa da biraz uzak mesafelerden yürüttük diye. Gerçi bayağı bir desteği oldu canım, şimdi hakkını yemeyelim de. Güzel güzel katkılar oldu. Siz de bu şekilde doğal ve estetik görünümlü bir saç ekim sonucu istiyorsanız, yaptırabileceğiniz güvenilir bir yer arıyorsanız doğru adrestesiniz, doğru videodasınız arkadaşlar. Çünkü bugün 25.000 üzerinde bir ameliyat yönetmişiz. Çok güzel bir şekilde insanlara saçlarının kavuşmasına yardımcı olmuşuz. Yapmanız gereken çok basit. Durumunuz hakkında bilgi almak istiyorsanız başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numarama gönderin. Oradan bizzat benim tarafından nasıl bir işlem yapılacağı, nerelere ekileceği, fiyatımızın ne olduğu ve bu fiyata nelerin dahil olduğunu bütün hepsini kapsamlı bir şekilde size belirtiyor olacağım. Sonrasında da detaylı konuşuyor oluyoruz. Sadece çok yoğun başvurular geliyor. Bizzat kendim döndüğüm için zaman alıyor. O yüzden birazcık sabretmenizi mutlaka ama mutlaka benim tarafından bilgilerimi alacağınızı unutmayın. Evet, şimdi sohbet ve muhabbet kısmına geçiyoruz. Klasiğimiz saç ekimiyle gelen sorular, istekler, hayatımıza neler katmış Devran Bey ile şimdi muhabbetimize geçiyoruz. Haydi bakalım. Tekrardan hoş geldin Devran. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldu. Teşekkür ederim. İyi olmamak elde mi? Arkadaşlar gördüğünüz daha önceki dakikalarda belirttik. İnanılmaz güzel bir saç ekim sonucu. Devran, Hey gidi günler hey. yani 2 yıl önce nasıl bir ifade ya bu? Evet, bayağı yaşlıymışım önceden ya. Şimdi bakınca Yani bundan sonra... ruhun da yaşlı olduğunu, senin de yaşlı olduğunu anlıyoruz yani. Yani hiç inanmadığım bir şeydi aslında benim. Hani saç ekimi ne olacak, ne bitecek, hani yakın olmamıza rağmen bu kadar inanmayanlardan biriydim ben. Evet. Ama Yani Devran, bugünkü sohbetimiz biraz samimi geçecek çünkü aile dostumuz kendisi. Ailece de görüşüyoruz kendisiyle. Yani geliyor gidiyor, otururuz, eğleniyoruz, bilmem bir şeyler böyle ama adam kel ya yanımda. Yani bir de bu işi yaparken böyle şeyiz, hani çok fazla da ısrar da etmek istemiyorum böyle kendisini, rencide olmasın diye. Ama dayanamıyorum da çünkü çok güzel bir pas atıyor bana böyle her gelişinde ifadesiyle, görseliyle. Yani bunu bir şekilde toparlamam, düzeltmem lazım. Ona bir hediye bazında sunmam lazımdı. Güzel bir şekilde açıklığımız vardı dostum. Evet. Yani birazcık zorlandık ettik ama en sonunda sen de dayanamadın ve yani bu gelmeye şeye karar bulaştık. verdin. Yani bu biraz şey gibi, hastalık gibi aslında. Hani en başta istemiyordum. İlk seanstan sonra çok ciddi anlamda tabii farklı tepkiler, güzel tepkiler aldıktan sonra ikinci seans neden olmasın diye düşündük. Ve bu hale geldik. Ya ben de unuttum gerçi saç ekimi kararı verirken artık bir anda Devran şey dedi ya İbrahim hadi yapalım ya diyordun ya, nasıl olacaksa olsun artık şu şeyden kurtulalım ve bu şekilde bir karar aldık.
Güzel de oldu aslında. Neden şu fotoğraflar bende yok mesela. Yani şunu halimi hatırlamıyorum bile yani. Sanki hiç yaşamamışız, burası hiç olmamış gibi tüm hatıralardan çıkardık. Ya şimdi aldığım tepkiler vesaire seninle görüşürken ya da diğer arkadaşlarım etrafta konuşurken ya olamaz diyorlar. Yani hani benim önceki halimde de yani gençlik yıllarımda da bu kadar çok saçım yoktu hiçbir zaman. Önceden beri tanıyan insanların tamamı ya senin böyle bir saç olma ihtimalin yok diyorlar yani hala da. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani videomuzun sohbet bölümüne başladık sen farkında değilsin ama ben seni izliyorum. Dakikalardır Şuna burayı bakayım. izliyor. Şuna bakıyorum var mıydı Yani yok muydu diye hala acaba diye. kendine bence inanamıyorsun yani nasıl bir değişim oldu ben böyle miydim falan Ya diye. hiç gelmiyor işte diyorum ya, eskiden beri yoktu bu model bende. Tamam artık öyle çok fazla. Burada yokuz artık yeniyiz. Kapat bunu, gözümü alıyor. Parlıyoruz. Artık tamam o gitti yani o kadar şey yapma korkma yani inşallah bunlar dökülmemek üzere sende kalıcı olarak İyi bakıyoruz ya, sağ ol. edecekler. Evet. Sonrasında da ilgileniyor yani. Hani hiç sağ olasın, hiç bırakmadın. Sonuna kadar devam ediyoruz yani. Eserimiz yaşasın değil mi arkadaşlar? Bu şekilde güzel bir sonucu yakalamışız. Güzel bir insan, güzel bir arkadaşımız. Güzel desteklerimizi de sunmaya devam edeceğiz. Çok tabii teşekkür ki. ederim, sağ ol. Ama haklı gururunu da burada söyleyelim. Eserinle gurur duyabilirsin yani. Evet. Ama nelere rağmen ne badireler atlattık. Onu anlatmadan Onlara hiç girmeyelim ya, orası Yok. değil, Onu onlar yok, bahsedeceğim. onlar yok. Şimdi arkadaşlar ben o dönemler İstanbul'da hizmet vermekteydim. Devran Bursa'dan geldi, İstanbul'a geldi saç ekimine. Orada gerçekleştirdik saç ekim sürecini. Tabii dönüşte de ben tekrar İstanbul'dan Bursa'ya dönüyorum. Hep birlikte Devran, eşi, ben dönüyoruz arabada. Ben 1 saatlik, 1,5 saatlik yolumuzda dikkat edilmesi gerekenleri, her şeyi A'dan Z'ye anlattım. Yani artık tekrar üstüne tekrar anlatıyoruz. Yani bir fasıl yetmiyor öyle. Eşi tabii ki tamam İbrahim, anladım İbrahim, evet İbrahim. Tabii kendisi de hemşire olmasına rağmen gidene kadar ben anlattım. Sonrasında ilk yıkamayı falan kendileri yapması gerekiyordu. O kadar anlattım dedim. Video da gönderdim. Tabii bana ilk yıkama sonrası kontrol için fotoğraf göndermelerini istemiştim. Onu gönderdiklerinde sanki ben o 1 saat boyunca hiçbir şey anlatmamışım gibi bir durum yaşandı. Ama o zaman bebeğimiz de yeniydi yani. Hani hem onunla uğraşıp benimle uğraşmak biraz eşim için de zor olmuş olabilir yani, lütfen. Yani sonra bir yılın sonunda tabii burada ne olduğunu merak ettiniz. O Bepantol dediğimiz kremi çok yoğun ve aşırı fazla sürülmüş durumda. Yani birazcık sürüp yumuşamasını isterken oraya arkadaşımız güzelce böyle kalıpla sıva yapar gibi hiç gözükmeyecek şekilde bembeyaz kaplamış kar örtüsü gibi saçın şeyini. Tabii bu da vücut çok gereğinden fazla Bepantol'ü çektiği için kremi saç diplerinde böyle bir iltihap gibi bir görüntü oluşturdu. Bu da beni çok üzdü. Çünkü çok yüksek bir emek gösterdik, çaba gösterdik. Emeğimiz zayi olacak yani saçların başarı oranını etkileyecek diye çok korkmuştum. Ama çok şükür bir yılın sonunda öyle bir güzel saçımız olmuştu. Evet yani hiç eski halinden eser yoktu zaten. Hani ilk uyarından sonra zaten onu düzelttik. O ilk yıkamadan sonraki konuyu biraz atlattık ama yani iyi de baktık. Hatta ben o dönem neden ektirdim, niye işte uğraşıyorum, hem evde çocuk var vesaire derken ama o sonraki ilk 10 gün bittikten sonra her şey bambaşka oldu yani. Hani saçlar oturmaya başladı. 6 ayın sonunda, 1 yılın sonunda tamamen bambaşka bir görüntüye kavuşunca ya iyi ki olmuş dedik yani. Evet. Güzel de ama daha da iyi olabilirdi bence. Ya o bence iyi oldu ya. Yok, bence o duruma göre iyi oldu ya. Ben burada söyleyeyim de içimi dökeyim çünkü o kadar emek gösterip o kadar saat anlatıp da gelmeyince buradan da kendisine çok selamlar. Yani bu dedim videoyu ben izledikten sonra anlatacağım bunu dedim. Evet sana rağmen Devran'ın saçları çıktı arkadaşım. Yani Devran'ın saçları çıktı. Sen de engel olamadın yani bir şekilde. Cerrahinin güzel olması, dokunun bağdaşma kapasitenin iyi olması sonrasında adam saçlarına kavuştu. ama çok burada güzel bir şekilde. eşimi de ezdirmeyeyim yani. Eşim de sonuçta o dönemde bayağı destek oldu bana yani. Oldu sağ olsun. Ezdirmem Çok yani. güzel. Orada
Ya ufak Az tefek kalsın bir, ufak gidiyorduk tefek yani. bir şey olmuş olabilir. Kaza olmuş olabilir ama en azından buradan da Yanına şey yapmayayım. kadar geldi, yanında destekçi oldu. Evet, Sağ olsun İstanbul'u yani gezme orada. şansı buldu, fırsat gezdiler yani. Evet çok güzel. Destek bir oldu bana en azından. Yine de kendisini buradan tebrik ediyorum. İzleyecek mutlaka. Evet, izledikten sonra tepkisini Ben merak ediyorum. hissiyatını anlamış. Olacak bir kez daha. Sonra bir yıl sonucunda çok güzel bir şekilde saçlarına kavuştu Devran. Tabii büyük bir açıklığımız olduğu için bunu daha da sıklaştırma durumu vardı. Yani daha da sıklaştırma ihtiyacı olduğunu görüyordum ben. Yine görüşmelerimizde falan. Yani Devran dedim, bu çok güzel bir başarı elde ettik eşine rağmen. Biz buna şimdi artık, ben İstanbul'u bıraktım, Bursa'da hizmet veriyorum. Ben yanı başındayken gel dedim, bunun bir kez daha bir taçlandıracak dokunuşunu yapalım. Bu sefer bizzat yanında olacağım için daha Hiçbir sorun olmayacak dedi hiçbir bana. sorun olmayacak. Ya öyle mi diyorum falan böyle. Yine bu koltukta oturuyordum. Hadi Yine yapalım aynı diye. şekilde. Ertesi gün geldi, ameliyata aldı beni yine hemen. Evet. İkinci dokunuşuyla bu sefer tam tane tane diğer ektiklerimizin aralarına doldurarak bugünkü görseline kavuşmasını sağladık. Şimdi efsane bir doğallıkta, efsane bir yoğunlukta. Büyük bir emek var aslında yani hani ben çok şey yapmıyordum bu durumları. Hani ya saç ekimi ne olabilir vesaire ama yaşadıktan sonra Ne kadar evet çok kıymetli ciddi olduğunu. çok ciddi bir emek var yani hani bu kadar tek tek saçların toplanması, ekilmesi yani hem sana hem ekibin gerçekten çok iyi iş çıkarıyorsunuz. Bir kere daha burada herkes için tekrar teşekkür ederim. Yani hiç öyle göründüğü kadar basit ya ekildi, oldu, buradan buraya geldi gibi bir süreç yok. Hani öncesi, sırası ve sonrası için çok ciddi bir emek var. Özellikle sonrası için de çok ciddi bir emek var burada. İşte takipleri olsun, PRP'si olsun, işte diğer takipleri, şampuanı, şuyu buyu çok ciddi anlamda destekliyorlar. Ve her zaman da arayıp soruyorlar. Yani bu sadece bana özel değil, etrafımda beni gördükten sonra, bana sormadan, hani beni örnek olarak gördükten sonra İbrahim'e gelen arkadaşlarım da hepsi aynı şeyi söylüyor. Ya sağ olsun, çok güzel ilgileniyor sonrasında da sırasında da. Ne olduğuna dair sorular sorduğu da oluyormuş arkadaşlar. Hani kendi eşleri dostları sormazken ne durumdasın, çok terleme, çok şey yapma diye bir özellikle bir aile şefkatiyle besliyor herkesi. Evet, biz sadece para odaklı bakmıyoruz arkadaşlar. Yani pandemiden sonraki süreçte iyice adımız ve sanatımızla alakalı insanlara hizmet etme yönünde bir karar aldım. Daha az sayıdaki kişilerle, günlük 2 ya da 3, maksimum 4 insan saç ekimi yaptırmak isteyen kişi kabul ederek onlara özel daha butik sanatsal çalışmalar sunuyorum. Bizzat ben de ekipte yer alıyorum. Doktorlarımız, saç ekimi ekibi, profesyonel ekiplerimizle birlikte hastane içerisinde hizmetinizi alıyorsunuz. Burası bir aile gibi oluyor. Çünkü daha az sayıda daha özel bir diyalog sağladığımız için. Çünkü bir fabrikasyon süreci yaşamak istemiyorum. Hastalarımıza da yaşatmak istemiyorum. Bu da daha az kişiyle daha profesyonel, daha güzel çalışmaların keyfine sebebiyet vermektedir. Yani sizler de saç ekimi noktasında profesyonel bir çözüm ortağı arıyorsanız doğru bir videodasınız. Yapmanız gereken çok basit. Başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numaramızı gönderin. Bizzat benim tarafından nasıl bir çalışma yapılacağı, fiyatımız ne olacağı, nerelere ekileceği, nelerin dahil olduğunu hepsini alabileceksiniz. Çok basit. Fotoğraflarınızı gönderdiğinizde ben size dönüş yapacağım. Sadece biraz sabretmenizi rica ediyorum. Çok yoğun başvurular oluyor. Zaman alıyor dönüş yapma. O yüzden ama mutlaka ve mutlaka dönmüş oluyorum. Evet. Çevrendeki birçok iyi arkadaşınla geldi bu değişme görenler. Devran'a bunu yapan bize neler yapmaz? Hadi gidelim Devran bir. Değiştirelim, kendimizi bir değiştirelim Sen bu diye. seviyeden bunu atladıysan bizler nelerle karşılaşacağız diyerek gelmişlerdi. Hepsi de güzel güzel saçlandı. Herkes çok memnun gerçekten. Hiç aralarında şey çıkmadı galiba. Yok, memnun, problem yaşadığımız yok, bir memnun şey olmadı. olmayan kimse düşünüyorum da yok yani. Herkes Evet. gayet memnun ya. Gayet hepsinde de güzel güzel saçlanmalarını sağlamış olduk.
Senin böyle özellikle saç ekim sonrasında uzun dönem görmeyen, hatırladığın böyle bir güzel bir olay, anı falan var mı yaşatan? Geçen gün oldu hatta. Bir sevdiğim bir abinin yanına ziyaret 3-4 yıldır görmemiştim. Gittiğimde gördü. Böyle bir kaldı, uzaktan bir baktı. Sana ne olmuş dedi. Dedim abi ne oldu dedim abi yani. Hayır ya saçların çok uzun ya, senin saçın var mıydı gibi böyle bir değişik tepkiler oldu falan. Ama sonrasında çok etkilendi o da, yani bütün her şeyi değiştirdiğini söyledi zaten. Hem bakış açısından hem duruş vesaire, özgüven, hepsi aslında bir yerde etkenmiş. Yani bunu çok fark etmiyorduk biz ama işte sonrasında Kazanınca anladım. sadece bir handikap işte, bizim gibi bazı işte saçı olmayan arkadaşlar, işte berberlerle çok fazla muhatap oluyorsun sonrasında. Öyle bir handikapı var yani. Hani önceden şu eski halimizdeyken yoktu o kadar bir muhatabiyetimiz ya da bir seçicilik yoktu. Bundan sonra hepsini seçmek, biraz orayı dert edebiliyorsunuz. O da tatlı Şekil tenezzül. verebilenini bulmak lazım. Biraz işte birkaç artık, tane değil mi? değiştirebilirsiniz. Yani şimdi gelirken herkes mahalleden geçen, ya biri de kesebilir herhangi biri ama Evet. bundan sonrasında biraz daha özen gösteriyorsun. Biraz orada bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Evet, o kadarcık da olsun canım yani. Birazcık da kaprisinin nazını saçlıyken çeksin. Saçsızken zaten sıradan basit Herkes bir vardı. şekilde halletmişti. Şimdi daha güzel. Yani bu genelde 2 seans gerektirdiğini söylediğimizde kişiler böyle korkup ya da tereddütte kalabiliyorlar. Hani böyle bir değişim için hani 2 sefer saç ekim masasına yatmak falan düşünüyorlar. Ya çok zor falan bilmem katlanması. Öyle mi? Hayatınızdan 20 saat vereceksiniz yani toplamda. Düşündüğün Yani, zaman yani hani çok büyük birincisi 10 saat. birincisi 10 saat, ikincisi 10 saat. Yani baktığın zaman aslında çok, ya ben de çok büyütüyordum bu durumu. Ama bundan sonraki süreçte yani hiç öyle düşündüğün gibi olmuyor. Sadece ilk gün işte buradaki, hatta ilk gün ben çok ciddi anlamda hani acı, ağrı vesaire olur diye ben de çok fazla okumuştum, dinlemiştim hani İbrahim arkadaşım, ama etraftan da ya çok ağrıyor, ödem oluyor, işte yüzde şişlikler falan. Ya biz ilk operasyondan sonra hatta İstanbul'dan dediğin gibi geldik. Bende Yani hiçbir şey yoktu yok. yani, hani normal gezebilirsiniz. Sadece işte hani o dikkat eden olmasın, enfeksiyon bilmem. olmasın, bir de yatarken falan hani dikkat edeceğiniz diyor ama yani özellikle bandajlıyken hiç neredeyse Gerek kalmıyor. dikkat etmene gerek yok. Onun dışındaki 3-4 gün, yani hayatınızdan bir haftayı, sadece 2 seans için bir haftayı ayırmanız Yani yetiyor 3-4 yani. günlük süreç özellikle dikkat, sürtmelere karşı falan istiyoruz. Yatış pozisyonunuzdaki o. Kimisi arkadaşlar oturarak yatmacı. Bakın biz size oturarak yatın demiyoruz. Bu sizin tercihiniz. Kendinizi eziyet etmeyi maalesef tercih ediyorsunuz. Bizi de dinlemiyorsunuz. Saç ekimi yaptıran diğer insanların şeyi. Hayır. Yatış pozisyonunuz, yatağınıza yatabilirsiniz. Sadece düz yatmayın diyoruz. Düz yatarsanız derin uykudayken sağa sola dönebilirsiniz. Yattığınız yatağınıza, baş ve sırt kısmınıza 3-4 tane böyle hafif sizi eğim verdirecek şekilde, bu 15 olur, 20 olur, 30 olur, 35 olur, 45'e doğru çıkmanıza gerek yok arkadaşlar. Neden böyle? Bu şekilde hafif eğimde yatarsanız derin uykudayken sağa sola dönmeye çalıştığınızda uyanırsınız ve dönmemeniz gerektiğini hatırlarsınız. Yanınıza da birer tane yastık koyarsınız. Bir de hatta boyun yastığı olursa, seyahat yastığı U tipi. Hiçbir engel olmadan uykunuzu da rahat alırsınız ve bu size eziyet olmaz. Saç ekiminde böyle korkutucu bir senaryoymuş gibi anlatmanıza gerek kalmaz. Yani 4-5 gün öyle, bir 4-5 gün öyle. Yani dediğim gibi bir hafta 7-8 Bir hafta gün. yani, ama şimdi yıllarca kullanabiliyorsun. Ya ben de ilk seansta mesela çok ciddi kendime eziyet ettim yine konuşmamıza rağmen. İşte oturarak İşte yatalım, mesela. edelim vesaire. Hatta uykusuz kaldığım için sonrasında biraz daha böyle kendimi yorgun hissettim falan. Ama ikinci seansta Evet. birincinin tecrübesiyle birlikte yani hayatımda çok güzel bir 10 gün geçirdim. Gayet evde, televizyon karşısında, kimse öyle şey yapmadan. Ben saç ekimi yaptım dedim, her şeyden arınmış. Her şey, kimse dokunmuyor, etmiyor, aman bir yere kımıldama, sana bir şey Sen olmasın biz diye. getirelim, hizmet Çok edelim. güzel bir 10 gün geçirmiştim. Belki üçüncüyü de bu yüzden yaptırabiliriz yani. Yani saç çekiminin başarı sağlandıkça bu sefer olay buna gidiyor. Hani madem yaptık bu iş daha güzel oluyor, daha saçlı bir hale gidiyoruz. Yapalım. Halk dinliyor. Yapalım baba, gitsin de. Daha da saçlı olsun. Yani varsa eğer diyorsun, hala Aynen. daha varsa alınacak nokta. Donör bölgem
yani o kadar çalışmamıza rağmen hala maşallah var. Ya bir daha Harika bir durumda yani belki bir tatile ihtiyacım olduğu zaman tekrar gelirim yani. Evet. Yani belki bu daha kısa kullanmanı sağlamak amaçlı olabilir belki. Ya benim hayalim de uzatmak. Hani bu kadar Sen uzun. seviyorsun Benim yani. hani bir uzasın bir hayalimiz var. Konuşuyorduk gibi böyle zaten de. Bir bağlayayım ondan sonra zaten tekrar eski kısa haline çevireceğiz yine de. Bir tek Aynen. hayalimi bu kadar emek ettik bari uzasın diye bununla uğraşıyoruz. Hadi bakalım ondan sonra halletmiş oluruz. Evet. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Artık sonlandırmak üzere videonun sonuna doğru geldik. Senin özellikle söylemek istediğin saç ekiminde bak şunu da belirtmek istiyorum kişilere falan dediğin bir şey varsa son kez seni böyle canım. Özellikle korkmayın. Yani bunun en büyük şey yani kafanızda sıkıntı sonrası ve sırasında için korkacağınız hiçbir şey yok burada. Gayet rahat, özellikle hani İbrahim özelinde konuşuyorum ve ekibi özelinde de konuşuyorum. Burada size gayet hem öncesinde verilen briefing, sırasında yapılan işlem acısız, ağrısız oluyor. Söylenenlere dikkat ettiğiniz sürece gayet sorunsuz bir şekilde işlemler yapılıyor ve sonrasında da böyle bir görüntüye kavuşabilirsiniz. Neden olmasın? Doğru adres İbrahim Erayhan her zamanki gibi. Evet Devrancığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok güzel böyle keyifli bir video oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitti. Güzel bir açıklayıcı, sevdiğiniz bir video yapabilmişizdir. Buradan hepinize hayal ettiğiniz saçlarınıza kavuşmanızı diliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Sağlıkla kalın, hoşça kalın diliyorum.